Evet arkadaşlar, tarihi ve muhteşem bir köy olan Cumalı Kızık'tayız. Hep beraber bugün Cumalı Kızık'ı gezeceğiz. Hadi bakalım gezmeye başlayalım. Nasıl anlasam, nereden başlasam, Bodrum Bodrum demiş Mazhar Fuat Özkan. İşte öyle bir yerdeyim. Bursa'nın Cumalı Kızık köyündeyim. Bu tarihi ve güzel köyü size nasıl anlatacağımı ve nereden başlayacağımı gerçekten bilemiyorum. Ama bir yerden başlamalıyım. Hadi bakalım video başlasın. Cumalı Kızık köyü tam bir zaman kapsülü. İnsan taş döşemeli dar sokaklar boyunca uzanan mor, mavi ya da sarı renklere boyanmış kerpiç, tahta ve taş karışımı evleri gördüğünde köyün iyi korunmuşluğu karşısında gerçekten hayrete düşüyor. Bursa'da Uludağ'ın kuzey eteklerinde 5 tane Kızık köyü var. Cumalı Kızık, Değirmenli Kızık, Fidye Kızık, Hamamlı Kızık ve Dere Kızık. Günümüze de ulaşamayan daha 10 tane daha Kızık köyü var. Cumalı Kızık'ta yaklaşık 270 tane ev var. Bunların yarısından fazlasında hala aktif olarak yaşam devam ediyor. Köyün tarihi 1300'lü yıllara dayanıyor. Köyde betonarme bina yok denecek kadar az. Tüm evler aslına uygun olarak restore edilmiş. Bu evler tipik cumbalı, iç avlulu ve en güzeli bu avluları restoran olarak işletiyorlar. Öyle çanak antenmiş, ışıklı tabelalarmış gibi görüntü kirlilikleri de yok. Cumalı Kızık'ta bulunan cin aralığı dünyanın en dar sokağı olarak kabul edilmektedir. Rivayet edilir ki Kurtuluş Savaşı yıllarında Cumalı Kızık köyünü basan Yunan askerleri tüm köylüleri camiye toplayarak mabedi yakmaya karar verirler. Köylüler bir şekilde Yunanları atlatıp camiden kaçmayı başarırlar. Girdikleri sokakta iki evin bittiği noktada dar bir aralık vardır. Bir insanın zorlukla geçebileceği büyüklükteki sokak girişinden bakıldığında çıkmaz yol olarak görünmektedir. Köylüler dar aralıktan geçerek Türk askerlerinin mevzilendiği tepeye uğraşırlar. Efsaneye göre Yunan askerleri ise sokağın girişine geldiğinde gözlerine inanamaz ve insanların buradan kaçması imkansız. Bu olsa cinlerin işidir der. O günden bugüne sokağın adının cin aralığı olduğu söylenir. Geldik Cumalı Kızık Köy Müzesi'ne. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalı Kızık, 700 yıllık tarihiyle Osmanlı'dan günümüze kalan Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Cumalı Kızık Köy Müzesi, ziyaretçilerini tarih sayfalarında gezintiye çıkararak bölgenin geçmişi hakkında bilgilendiriyor. 22 Haziran 2015 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle ziyarete açılan Cumalı Kızık Köy Müzesi 2 kattan oluşuyor.
Cumalı Kızık Köy Müzesi'nde Cumalı Kızık halkının geçmişten gelen yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini öğrenerek tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Müzede sergilenen eserler ile tarihi havayı birebir yaşama şansını da yakalayacaksınız. Pazartesi hariç haftanın her günü sabah 9.30, akşam 17.30 saatlerinde müze açık. Cumalı Kızık Köyü ilk olunmuşluğu ve Osmanlı'nın kuruluşundaki önemi sebebiyle 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmiş. Başka bir deyişle tüm insanlık için önemli bir yer olarak kabul ediliyor. Eskiler bilirler Kınalık dizisi vardı. Emrah oynuyordu. Bu Kınalık dizisi de Cumalı Kızık Köyü'nde çekildi. Bundan sonra bu köyün ünü daha da arttı. Türkiye'de ünü attığı gibi yabancı turistlerin de uğrak yerlerinden biri oldu. Yerli yabancı turistler buraya akın etse de teyzeler ne şarvallarını ne de meyve bahçelerini terk etmişler. Tonton elleriyle gözlemeler, mantılar yapıp Uludağ'ın eteklerindeki köyde misafirlerini ağırlıyorlar. Bana kalırsa Cumalı Kızık günübirlik gitmek için çok uygun. Köyde uzun keyifli bir kahvaltı, sokakları karış karış gezmek, her yeri fotoğraflamak ve köylerden alışveriş yapmak derken ne yaparsanız yapın 4-5 saati geçeceğini sanmıyorum. Yine de gidip gelmek çok yorucu derseniz Cumalı Kızık'ta kalmak için opsiyonlar mevcut. Cumalı Kızık'ta birçok ev, pansiyon ya da kafe, restoran olarak işletiliyor. Cumalı Kızık'taki fiyatlara gelirsek. Tabi gideceğiniz mekana göre fiyatlar değişiyor. Ama ortalama bir şeyler söylemek gerekirse kahvaltı 300 lira, menemen 120 lira, sucuklu yumurta 120 lira, kuymak 120 lira, ızgara köfte 250 lira, mantı 200 lira, gözleme 150 lira, su 10 lira, bardak çay 20 lira, demlik çay 150 lira, Türk kahvesi 70 lira, limonata 50 lira, kola, gazoz, fanta, iced tea 50 lira ve ahududu, böğürtlen, karadut da 75 lira. Şurada şunu yemelisiniz, buraya mutlaka gitmelisiniz gibi tavsiyelere genelde çok kulak asmam. Kendim gidip keşfetmeyi tercih ederim. Ancak Cumalı Kızık Köyü çok farklı. Buraya mutlaka gelmelisiniz. Burada mutlaka kahvaltı etmelisiniz. Kahvaltıda önünüze çok kaliteli, muhteşem şeyler mi sunacaklar? Hayır. Ancak buranın ortamı gerçekten çok farklı. Burada her şeyden fazlasıyla keyif alacaksınız. Cumalı Kızık'ta şöyle bir gezeyim dediğinizde tam köyün meydanında karşınıza ilk Cumalı Kızık Camii çıkıyor. Kitabesi olmadığından yapılış tarihi veya yaptığına dair net bilgi bulunmasa da Selçuklu mimarisi etkisiyle yapılmış yaklaşık 300 yıllık bir cami olduğu söyleniyor. Ahşap revağı, direkleri, başlıkları Osmanlı mimarisinden izler taşıyor. Osmanlı döneminde bir tarafı mescit, bir tarafı medrese olarak kullanılmış. Ama bakarsanız basit, mütevazi bir köy camisi. Kubbesi olmayan caminin doğu cephesindeki çift merdivenin altındaki tonozlu nişin içinde de Zekiye Hatun Çeşmesi yer alıyor. Cumalı Kızık Hamamı da görülmesi gereken diğer tarihi izlerden.
Cumalı Kızık Camii'nin tam yanında moroz taşlı örülmüş bir hamam bu. Ne zaman yapıldığına dair kimsenin fikri olmasa da oldukça eski. 1983 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü onarmış. Ama hala çok onarılmış, sağlam değil. Zaten görünce siz de anlayacaksınız. Hamamın ılıklık, sıcaklık, su deposu ve tıraşlık gibi bölümlerinin orijinal olduğu ama diğer bölümlerinin sonradan eklendiği biliniyor. İçi eski Osmanlı hamamlarından farksız. Yani çok da bir özelliği yok. Ama Cumalı Kızık'a gitmişken Osmanlı dönemindeki hamamlar nasılmış bir göreyim derseniz buraya da uğrayın derim. Cumalı Kızık köyü Haziran ayında ayrı bir güzel oluyor. Her yıl Haziran ayında Uluslararası Cumalı Kızık Şenliği yapılıyor. Bu şenliğe bir sürü ünlü sanatçı, dans grupları geliyor, eğlenceler oluyor. Cumalı Kızıklılar köy meydanında açtıkları tezgahlarda geleneksel ürünlerini, ev hanımları da taze el emeği Cumalı Kızık spesiyallerini satıyor. Zaten normalde de turistik bir yer olan Cumalı Kızık köyü şenlik zamanları ana baba günü oluyor. Bu yüzden sakin sakin gezeyim derseniz doğru bir zaman Haziran ayı olmayabilir. Ulaşım konusuna gelirsek Cumalı Kızık'a D10 otobüsleriyle veya 10-15 dakikada bir geçen minibüslerle kolay bir şekilde varabilirsiniz. Şimdi 1-2 dakika ben susayım, siz köyün sesini dinleyin. Ablan yok meydanda bulamadım acaba. Kaybetmek istemiyorum. Sakin ol. Nereye kaybedebilirsin? Nereye? Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum yaparsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.